yaptırdım. Doldurmak için taze bağırsak kullanıyorum. İsterseniz kuru bağırsak da kullanabilirsiniz. Ya da ben onları bulamam diyorsanız streç film de bu işi halledecektir. 15 gram toz pul biber, 15 gram toz biber, 15 gram acı biber, yeni bahar, kimyon, karabiber ve tuz. Ve bu baharatları tadını kesimi çok ağır bir şekilde olmasın diye bir çay kaşığı kadar da tarçın kullanacağız. Aynı pasta yaptığımız zaman ya da herhangi bir yemek yaptığımız zaman nasıl bir fiske tuz atıyoruz, bu tarçın da sucuğumuzun içinde aynı şeyi yapıyor. Ve 250 gram kadar da dövülmüş sarımsak kullanacağız. Baharatları karıştırdığımız için de birazcık da su ekleyeceğiz. Sarımsağımın içine şimdi baharatlarımı ekleyip iyice karıştıracağım. Karabiber, kimyon, yeni bahar, pul acı biber, toz biber. Bu toz biberi atmamızın sebebi rengi güzel kırmızı olsun diye. Ve 30 gram kadar da tuz. Ve bunların hepsini dengelemesi için bir çay kaşığıyla tarçın ekliyoruz. Bir kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Biraz su ekleyerek çemen gibi olacak. Böylece kıymanın içinde dağılması daha kolaylaşacak. Biraz daha ekliyorum. Karıştırmış olduğumuz sarımsak ve baharatları şöyle kıymanın üzerine sürer gibi koyuyoruz ki dağılırken daha kolay olsun. Yaklaşık 30 dakika ya da daha fazla vakti olanlar için ne kadar yoğurursanız, ne kadar özleşirse sucuğunuz o kadar iyi olur. En az 30 dakika diyorum. Ondan fazlasını ama eksik yoğurmayın. 30 dakika en azdır. Varsa vaktiniz 1 saat yoğurursanız çok harika olacaktır. Ve yoğurduktan sonra da bir gün buzdolapta önce şöyle alttan üstte kıymayla iyice karıştırmaya çalışacağım. Ee, 3 kilo dana kıymamın içinde iç yağı da var. 500 gram kadar iç yağı ile birlikte bu dana kıymayı çektirdim. İçine kuzu koyanlar var ama çok hemen tüketeceksiniz kuzu koyun. Çünkü daha sonradan eşkimsi bir tat veriyor. O kadar dayanıklı bir et değil. İçinde çabuk eridiği için yeterince güzel bir sonuç alamazsınız. Gerçekten kaliteli bir sucuk elde etmek istiyorsanız dana döşten yaptırırsanız en iyi şekilde bir sucuğunuz olacaktır. Eğer renk yeteri kadar istediğiniz renge ulaşmadıysa toz pul biberi attım. Kesinlikle renklendirici atmayın. Çünkü sonuçta ev sucuğu, her şey %100 doğal olsun isteriz. Bu yüzden uğraşıyoruz. Yaklaşık
45 dakika kadar yoğurdum. En aşağı 30 dakika demiştik. Şimdi dinlenmesi için kıymamı kabıma, buzdolabıma sığabilen bir kaba koyuyorum. Rengi iyice kırmızı olsun istiyorsanız ben üzerine biraz daha toz pul biber attım, acı biber attım. Siz isterseniz çok acı gelirse toz tatlı biber atabilirsiniz. Bu renk benim için yeterli. O kıpkırmızı görünen sucuklar gerçek sucuk değil. İçinde bir sürü yapay şey var. Özellikle renklendirici koyuyorlar. Gerçekten düşününce bunları yediğimizi, o hazır aldıklarımız ne lezzeti, ne tadı, ne görünüşü kesinlikle aynı değil. Ellerimi yıkadım. Şimdi streç filmime sarıyorum ve bir gün boyunca dinlendiriyorum. Ertesi gün doldurup kurutmak için güneş görmeyen serin bir yerde kurutacağım. Bir hafta boyunca gidip gelip bakacağım. Doldurma işlemimize başlıyoruz. Ben kasaptan sipariş verdiğim taze bağırsak, kuru bağırsak bulamadım. Tazesiyle yapacağım. Şöyle 2 karış kadar kesiyorum. Soğuk suyla yıkıyorum. Üzerindeki tuzlar gitsin diye yıkıyorum. Ve bir peçeteyle yıkadığım bağırsağın suyunu alıyorum. Şimdi bağırsağı nasıl içine açacağımızı göstereceğim. Ucundan ayırıyorum. Ortasını bulacağım. Buldum. Şimdi baş parmaklarımla aynı çorap açar gibi yavaş yavaş yırtmadan açacağım. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Küçük kangallar yapmak istiyorsanız daha kısa kesin. Ben orta boy yapacağım. Ufaklı yaptıklarım da var. Bazen patlamalar oluyor. Bayağı bir doldurduktan sonra patladığı için o patladığı yeri iple bağlıyorum. Şu şekilde, mesela onlardan biri bu. Şu şekilde küçük bir tane yaptım. Ya da şöyle oldu. Önemli değil. Normalde yapmak istediğim boyut bu. Ama tabii ki bunlar da işe yarar. Misafiriniz azsa ya da az kişi yiyecekse bu sizin işinize daha iyi gelir. Biraz daha açtıktan sonra dibinden bırakacağım ki bağlayabileyim. Bu kadar yeterli. Hunimi geçiriyorum. Bu benim pasta kreması hunimdi. Şimdi buna kullanıyorum. Hiç sarımsak koksa bile daha sonra çamaşır suyuyla yıkayınca o koku kalmayacak. Aynı şekilde kremalarımı yapmaya devam edeceğim. Bir sıkıntı yok. Siz de normal bir huni ile de yapabilirsiniz bunu. Ya da buna özel aparatlar var. Onları da kullanabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş, nazik nazik dolduruyorum. Baş parmağımla bastırarak. Neredeyse bitmek üzere.
Böylece içinde ne olduğunu emin olarak, hangi şartlarda yapıldığına emin olduğunuz, kendi ellerinizden, ailenizden alkış alacağınızı düşündüğüm bir tarif. Mutlaka deneyin. Gerçekten öyle çok zor bir şey değil. İşte yaptım. Şuradan havasını atıyorum. Bakın havada olsa bile şöyle atabilirim. Bağlama aşamasında bir tane iğne, bir de ipliğim gerekiyor. İpliğimi açıyorum. İkiye katlıyorum ipliğim ince olduğu için. Naylon iplik de kullanabilirsiniz. Şimdi uçlarını bağlayacağım. Şöyle biraz etin olduğu yerden bağlarsanız daha iyi. Şöyle etin olduğu yerden göstereyim. Bakın. Etin olduğu yerden bağlıyorum. İki düğüm atıyorum iyice sıkı sıkı. Bir kez daha garantiye alalım. Tamamdır. Şimdi bu kalan kıymayı da mı yapacaksınız? Böyle elinizle itikleyip yerine atabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. İşte bu kadar. Şimdi öbür tarafa geçelim. Gene aynı şekilde ipimden bir parça kopartıyorum. İkiye katlıyorum ipimi. Gene aynı şekilde burada şöyle sucuğumun altına koyuyorum ipimi. Bağlayarak sıkıştırıyorum. Bir kez daha, üçüncü kez yeterlidir. Aynı şekilde bu tarafta da kalan uçtaki kıyma parçasını itikleyerek alıyorum. Şu şekilde aldım. Ve şimdi sıra bıraktığımız bağırsakları birleştirmeye geldi. Onları da aynı şekilde düğüm atar gibi bağlıyorum. 2 kere bağlayacağım. Garanti olsun. Daha güzel şekilde dursun. Şeklini muhafaza etsin. Şu şekilde kalan ip parçalarımı da o ortadaki bağırsak düğümünün etrafına dolayarak sağlamlaştırıyorum. Hem bunu birini bu tarafa, birini öbür taraftan dolayarak iyice sıkı sıkı olmasını sağlıyorum. Aynı şekilde 2 düğüm atayım. Ve ipliklerle bağırsakların fazla parçalarını bir makas yardımı ile keseceğim. Bakın tam dipten kesiyorum. Dikkat ediyorum. Keserken sucuğun olduğu tarafına bir şey olmasın. Gayet güzel. Bir de şu gördüğünüz hava kabarcıklarını yok etmek için bir iğnenin ucuyla oralara minik minik delikler açarak hava kabarcıklarının gitmesini sağlıyorum. Bakın hemen gidiyor. Mesela şuraya bakın. Hemen yapışıyor. Kabarcık hemen gidiyor. Böylece dört dörtlük bir sucuk elde edebilirsiniz. Bunu güneş görmeyen bir yerde yaklaşık bir hafta kurutmanız gerekir. Arada sırada kontrol ederek. Bir haftada kesilip yiyecek kıvam alacaktır. Ama yumurta kırmak için, tavada pişirmek için 2 hafta beklemesi uygundur. Kimisi böyle çiğ de yiyor. Bu şekilde de tadı güzel. Çünkü bir günde dinlendi.